my clients they want unique pieces. This piece you cannot make a second one. He has to stay there and learn it for long, long years. Jewelry is now it's my life. Grand Bazaar, a shopping district with more than 550 years of history built by the Ottoman Empire. There's a first female entrepreneur who opened a jewelry store there. A famous French actress, the US Secretary of State, and a head of German consulate. Many people visit her store for her unique designs. At 80 years old, she is still working. Why does she continue to work while her friends are retiring? To find out what drives her, I visited the Grand Bazaar in Istanbul. Benim isim Krista Walburga Sezer. Sonra tabii biz Tina olarak, Dükkan olarak da yaptık. 1943, bu sene 80 yaşında olacağım. Benim tutku nasıl gelişi? Ben 64 ilk defa ben Türkiye'ye geldim. Tamam. Ve 64 Kapalı Çarşı'da bir şey beğendim. Bir feruzi yüzük, bir kolye. Ve ben onu almak istedim ama çok gençtim. Ne için bunu anlatıyorum şimdi? Çünkü benim hayatım çok büyük bir rol oynuyor. Orada bey bana dedi alın onu. Ben dedim ben o kadar param yok yanında, şu anda alamam. Alın, yarın getiriyorsunuz. Ama ben yapmadım, ben anlamadım. Çünkü 19 yaşındayım, nasıl böyle bir şey yapabilir falan. Ondan sonra ben şimdi yalnız geri baktığım zaman bir gün Kapalı Çarşı ve bu bölüm bana bu kadar büyük bir rol oynayacağı benim hayatımda hiç düşünmedim. She liked the hospitable Grand Bazaar and started working as a salesperson in a jewelry company. She was in charge of buying gems in Germany, where she was born, and encountered various kinds of gems and became fascinated by them. Ben Türkiye'ye geldim. Eşimle Almanya tanıştım. Sonra ben Türkiye'ye geldim. Türkiye'de bana bir teklif geldi büyük bir şirketten. Satış eleman olarak çalışmak için. Ama o arada bütün taşları tanıma olmaya başladım. Ve ben çok ilgili. Mesela bizim arkadaşlar oturdular veya oyun oynadılar, bir şey yaptılar. Ben o arada taş baktım, kitabı okudum. Çünkü bunu öğrenmek istiyorum, bilmek istiyorum. Ve taş çok sevmeye başladım. However, she began to feel uncomfortable with the way people around her worked, which was in contrast to her sincere attitude toward jewelry. Diffusion ve renk de veriyor. Ve ben o müşteri aldı, bir Amerikalı. Yukarıda halı aldı. Bunu da aldı ve kadın bir arada diyor, ben kontrol ediyorum satıcılar böyle ne yapıyorlar. Ve ben dedim sen söyledin diffusion Murat. Hayır, ne lüzum var? Dedim satamazsın. Tuna Hanım ben çok pazarladım, ettim de çok güzel satış falan, satamazsın. Çürük mü satıyorsun? Çünkü çürük değil, Yani- diffusion var. Değil mi? Tamam. Ben dedim sen onlara anlattın diffusion olduğunu. Sertifika yazacak mısın diffusion? Yazamam. O zaman dedim satamazsın. Ama bir gün bir satış geni rastladım. Hafif ama biraz abartı. Ama bir gün yakaladım. Diffusion. Siz safir ama renk veriyorsunuz. Siz onu ısıtıyorsunuz. Böyle bir geçireceğiz ama onu söylemen lazım. Diffusion. Ve onun üzerine kendi yerinizi açmaya karar verdiniz. Sonra ben çünkü bu satıcılardan uğraşamam. Yani böyle her dakika kontrol edemezsin. From there, she started her store under her name to make and sell more original and better quality jewelry. Yes, different.
Benim başladığım lapis lazuli ve benim en sevdiğim taştan biri. Lapis. Ben çünkü lapisten başladım. Ve her zaman benim için herkes biliyor zaten. Tina giderse muhakkak lapis en iyisi buluruz orada. O. Çünkü ben ilk bu necklace yaptım. Kaç tane yaptık da. Ve ben başladığım zaman herkes güldü. Bu kadın ne yapıyor? Çünkü hakikaten böyle ben başladığım zaman herkes böyle bu kadın da ne biliyor? Sanki bir şey biliyor, bir şey yapıyor. Bugün artık söylemiyorlar. Ve şimdi jacket ilgili. So, how did she become successful in this industry and respected by those around her? The reason lies in her approach to jewelry. Aysa var. Her şey anlatır mısın? ve o kadar çünkü her yerde. Şimdi mesela ben bir zaman Burma'da bir ruby aldım ve sattım. Bugün bulamam. Bakınız bir defa hayat bunu yaşadım. Tekrar şimdi alamam çünkü çok pahalı. Her zaman en pahalı olması da gerekiyor. Karakter olarak şimdi bu en pahalı değil. Ama ben orada, beni burada tanıdılar. And my clients, they want unique pieces. So many people, they come from the bazaar with the guide and they say, it's all the same. Of course, when his machine is the same. Why I like handcraft? It's a feeling in this piece, what we do. You see this piece, you cannot make a second one. Then the coral is special and also the made is special. Tabii biz fazla yapıyoruz ama bakınız her taş ayrı bir kesim var. Bakınız bak burada daha aşağıda inmen lazım, burada yükseleceksin. Yani o taşa göre yapacağız. Ve hepsi bu çekişle bu figürler çıkartıyor. Düşünebilir misin? Ve o da bana dedi, Tina Hanım ancak siz istiyorsunuz in Kanada ben size yapacağım. Başka kimse yapmayacağım. Ve şimdi aşağı yukarı ben ne yapacağım da düşünüyorum. Tamam o bana keyif veriyor. Bana o kadar büyük, ben aşık, işe aşık. Ne yapayım? Başka bir şey söyleme gerek yok. All of her designs are made by hand, so every piece is one of a kind. The special feelings and the stories that emerge upon receiving her jewelry are what makes the Tina brand shine. And behind the scenes of her creations, she has always had the support of skilled Armenian craftsmen. Özlem sitesi var köşede, oradayız biz de. Ha, öyle mi? Üniversitede kaldınız 91 yılında. Başka bir şart lazer ellerini sokuyorduk. Orada hemen. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben turistler işte sadece yemek. Arman Bey. Tina Hanım'la 90 yılının başında tanıştık. Tamam. İyi ki de tanışmışız. İşi en önde tutan, insanları seven birisi. Yani şu anda zaten biz ona mamamız diyoruz. Mamamız. Ya annemiz o bizim için. Bu şekilde yani biz anne oğul gibi yıllardır çalışıyoruz. Çok memnunum. Tina Hanım'la çok eski tanışmamız var. 25 sene oldu işte. Daha önce konuştuğumuz gibi. Vallahi hani çok şey öğrendim onunla beraber. Birlikte çok güzel şeyler yaptık. Çok farklı işler yaptık. İşte buraya kadar geldik. Tabii bir sürü zorlukları da atlattık bu aralar yani. Yani Türkiye'de krizler, yurt dışında krizler ama bir şekilde başa çıktık bununla beraber. Her şey çok güzel oldu yani. İnşallah da daha devam ederiz yani ömrümüz yettiği kadar. A man like him have to learn 10 years. And then you can say it's okay. But 10 years have to learn. And the people now, they want not learn. They want quickly, they want money. The reason why Armenians are very successful in this job in jewelry is
because they just work from their childhood for a long time. They don't quit in 6 months. They learn for 10 years. They have to stay with the master. If the master approves that the person can go and make business on his own, then he can go. But if not, the person must stay there, and the family doesn't allow the young person to go out. He has to stay there and learn it for long years. You see here, this is small designs. Small, you have to put this on this. And other people say, oh, it is enough, it's enough. Not for me. And when it is enough for him, we cannot work together. We feel together the same. Yeah. She must be perfect. And So maybe there- I'm a little bit more perfect. How does she feel about the decreasing number of craftsmen like them who make jewelry by hand? Bitecek. Çok üzülüyorsun, üzülüyorsun. Üzülüyorum. Ama kimse eğitemezsin. Çünkü herkes, her şey hız isteniyor. Yani böyle sonra bir şey daha var. Tabii o benim başladığım zaman birçok meslekler yok. Şimdi birçok değişik meslekler oldu. İnternet başladı. İnternet o her şey bir tarafta çok güzel oldu, bir tarafta bozdu. And I asked her why she still continued to work. Ben bu güç hem taştan buluyorum ve benim etraftaki insanlarda buluyorum. Bu gençler beraber çalışmak bana büyük bir keyif veriyor. Bu terbiye beraber çalıştığımı bu çok büyük bir keyif veriyor. O olmasaydı yol alacaksınız. Fazla yapamazsınız. She is fascinated by gemstones and has dedicated her life to them. The reason she keeps working is her passion for gems and her community. Finally, I asked her how long she plans to work for the rest of her life. Soru şu, ne zaman emekli olmayı düşünüyorsunuz? O kadar çalışmak, ne kadar çalışabiliyorsa o kadar. Belki 1-2-3 sene. Esra da çok istiyor. Anne aman gitme. Bakalım ne kadar yapabiliyorsak. Nasıl diyeyim? Çıraklıktan tabii hep geldiğim için her şeyin ince ayrıntısına göre. Tabii bir de Valentina'nın Alman olması disiplin anlamında, çalışkanlık anlamında bize çok şeyler kattı. Ben çok yeni katıldım bu ekibe. Bir sene oldu. Ama daha önce Tina Hanım hakkında çok şey duydum. Ve şu anda burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü değişik, farklı tasarımları hakkında. O zaman buldum. O hayranlıkla bakmış olduğum vitrine şu an Tina'nın yaptığı şeyler hayranlıkla ben de onunla beraber yapmaya başladım. Tina Hanım, Nuhur Osmaniye'nin Kapalı Çarşı'nın ilk bayan girişimcisi ve kendisi ceket iliklenecek bir hanımefendi. Kuyum sektörüne yön vermiş, renkli taşlar dahilinde piyasaya hareket getiren bir marka diyelim.